Bizim memleketimizde öyle bir şey vardır, izlenim vardır yani. Hocaysa bu cenaze işinden iyi anlar. Hatta bir adamın cenazeden ödü kopuyor. Ama olsun. O sakallı, o anlar. Ben de o işlere girerdim. Bir gün şimdi bir tane genç bir kız. 2 tane misal vereceğim size bakın. Bir tanesinin vefatı nasıl oldu, bir tanesi nasıl oldu. Bizim hastane biraz daha hesaplı olduğunu getirdiler. Bizim orada yatıyor. Fakat 18 yaşlarında yeni evlenmiş bir kız. İslam'dan biraz uzak bir aile. Yani annesi babası oradaydılar. Kız da öyle. Bugün yarın böyle vefat edecek. Nefes alıyor, o da zorla. Gözlerini hiç açamıyor. Yani yarı komada diyeceğim ama tam komada yani. Öyle birisini düşün. O kadın hemşiresi beni telefondan aradı. Dedi Salih çabuk dedi işte şu kata gel dedi. Ben de koştum. Herhalde dedim vefat etti. Aşağı indirttirecekler. Baktım o kızcağızın isim vermiyorum hani çok da açıklamadığım için bilmiyorsunuz tabii. Yani dinleyenler de buradan inşallah ibret alır. Çıktım yukarıya baktım o ailesi kapının önünde ağlıyorlar. Kapı kapalı. Hemşire bana dedi ki ya dedi içeri girsene. Tabii içerideki genç bir kız olunca ben de biraz çekindim dedim. Yani niye ben giriyorum dedi. Dedi bir gir dedi ne olur. İçeriye böyle tabii yine de tedbirli olarak kapıyı açtım. Size samimi söylüyorum. O nefes alamayan, kendinde olmayan komadaki kız yatağa kalkmış böyle oturmuş. Hiç gözümün önünde gitmiyor. Bak geçti belki 30 sene. O yatağa oturmuş. Gözlerini öyle bir açmış ki adam korkuyor. Ve bırakmayın bu adam benim kafama taşlar vuruyor. Bırakmayın bas bas bağırıyor. Yani. Böyle bir şey yok. Korktum ya. Ki ben kolay kolay korkmam sağlık memuru. Yani öyle ortamları çok gördük ama böylesini hiç görmedim. Hemen kapıyı kapattım. Dedim ya beni niye çağırdın? Dedi dua et dedim. Yani korktum yani işte ben gidiyorum dedim. Yani bana diyor yani Kur'an oku dua et. O önceden lazımdı. Ne buyuruyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de? Siz vefat ederken eğer zalimlik yaptıysanız, benim tarafıma bakmadıysanız, sıkıntılıysanız, beni Allah olarak bilmediyseniz, bakın siz vefat ederken size bir kapı açacağım ve gideceğiniz yeri göreceksiniz. Bu olacak, hepimiz olacak. Ve diyecek ki o kişi Rabbena ahirne ila ecelin garibin mücib davetike ve nettebe rusul. Ya Rabbi buyur ne olur benim ecelimi durdur. Ne kadar? Azıcık, garip, az. Birazcık durdur. Ne yapacaksın? Senin peygamberin ne dediyse, sen ne dedinse, dostların ne dediyse hiç kimseye kulak vermeden onlara harfiyen uyacağım. Hadi uy. Evelem tekune aksamtum min qablikum malikum min zevel. Biz de ona diyeceğiz kulum şimdi mi aklın başına geldi? Kıymetli kardeşlerim. Ölüm zor. Ahiret zor. Ben çok can veren insan gördüm. Ya mesleğim icabı çok gördüm. Bazılarından korkuyorsun gerçekten yani. Veremiyor adam ya. Ne kadar zor bir şey ya. Peki bir ölüm, bir can vermek bu kadar zor olursa ya ahiret nasıl? Ya kabir nasıl? Ya mahşer nasıl? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsini bize açıklamıyor mu? Şimdi böyle bir ölüm yaşadım, gördüm. Bir günde bir terzi kardeşimiz var. Dedi ki benim kayınpeder dedi, ben yine çalışıyorum hastanede. Benim kayınpeder dedi, karnı dedi şişiyor dedi. Öyle şişiyor ki dedi, sanki dedi davulu yutmuş gibi. Doktorlar dedi bir şey yapmıyor. Nerede? Şile tarafında, İshaklı köyünde. Allah rahmet eylesin, Zihni amca. Bak ne güzel yerde andım onu. Ya dedim o siroz, suyun dedim alıyorlar mı? Yok dedi ya kimsenin, köy dedi. Ya dedim o nasıl duruyor? Nasıl duruyor dedi, bas bas bağırıyor dedi, feryat ediyor. Akşam saat, şimdi bunu anlatırken özellikle belirteyim. Yani böyle kendimi ön plana çıkarıyorum. Yani yaptığımı anlatıyorum gibi anlamayın. Anlattığım hadiseden ibret tarafına bakın. Yani ben aradan çıkarım. Yani ben öyle çok kayda değer alınacak birisi değilim. Saatte ne kadar? Akşam namazları falan. Ya dedim ki senin araban var. Hadi dedim ben dedim malzemeyi alayım. Gel dedim o köy. Dedi ki ta Şile dedi İshaklı köyü. Bilenleriniz vardır. Dedim olsun ya ben de nerede olduğunu bilmiyorum ama uzak olsun dedi. Ne fark eder? O adam nasıl duruyor? Efendiye bağlı ihvan. Eski ihvanlardan. Yaşı da var 70 küsür falandır. Tamam dedi. Biz bindik. Yatsı namazından sonra evine gittik. Dedi ki baba dedi bu arkadaş doktor dedi senin dedi karnından dedi su alacak dedi. Tabi adam anlamadı yani su almak nedir. Ben de bizim dahiliye doktorundan ne kadar alacağımı, nasıl yapacağımı falan hepsini öğrendim. Aldım malzemeyi, onun şeyleri var. Gittim. Adamın karnından suyu aldım. Karnı tabii Allah'ım vermesin. Çok fena bir şey. Yani hastalık zor ama kabir daha zor. Can vermek ondan zor. Karnı indi, adam bir nefes aldı. Başladı ağlamaya. Dedi ki, şu anda oğlu belki de takip ediyordur yani.
O terzi şahidimdir. Dedi ki o kadar darlandım ki dedi, günlerdir dedi. Dün dedim ki Efendi Hazretleri, hani kamil bir mürşide bağlanan kişi şeyhine himmet ederse, şeyh ona yardımcı olur. Sen kamil bir mürşitsin. Benim bundan hiç şüphem yok. Efendi Hazretlerimizin çok iyi tanıdığı bir zat bu. Yani çok iyi tanıyor yani. İsmen de tanıdı. Trabzonluydu. Hani bana bu halinde himmet etmiyorsan ne zaman himmet edeceksin dedi. Yahu dedi, bugün dedi seni gönderdi Allah dedi. Şimdi sözlerim bazen yanlış anlaşılır buradan. Bunları yaptıran Allah'tır. Ama kulunu vesile kılar. Yani o yardımı gönderen Allah'tır ve bugün sen geldin dedi. Nasıl rahatladım dedi. Allah da dedi seni rahatlattırsın dedi. Ne dua etti. Sonra o damadına dedim ki bak bunun süresi 4-5 fazla değil. Her hafta dedim sen beni al ben buraya geleyim dedim. Çünkü şeye uzak. Biz bir sene böyle gittik. Yaz, kış demedim. Şimdi tabii ki ister istemez insanın aklına şöyle bir şey gelir. Gittiğinde ücret alıyorsun. Doğru biz her gittiğimizde mesela bir iğne hastanede 10 liraysa eve gittiğimiz zaman alıyoruz 100 lira, 200 lira. Ben prensibim değil gitmezdim de. Yani usul öyledir yani. Koyduğu tarif odur. Hele bir de böyle siroz hastasından su alacaksın ki epey iyi para. Allah sizi inandırsın. Rabbimi şahit tutarak söylüyorum. Maddi durumları da iyiydi. Çocuklarının durumu da iyiydi. Çok da teklif ettiler ama bir kuruş almadım. Niye almadığımı söylüyorum. Yani almadığım halde oraya gittim. Peki her gün Fatih'te işten çıkacaksın, İshaklı'ya gideceksin. Ve diyorum ki keşke bugün arasalar ki ya gelsen babamız rahatsız oldu diye gitsen. Böyle bir istek oraya çekiyor seni. Bunlar senin elinde olan şeyler değil. Bunları yaptıran var. İşte bu kamil, mükemmel bir mürşit. Onun himmet. Himmet dediğimiz bu işte. Sana yaptırıyor, seni kullanıyor. Bir sene boyunca oraya gittim. Tabii üzülüyor. Ücret almadığım için ayrıca üzülüyor. Ya bana dedim ücret verirsen bu samimiyetten çıkar. Bir gün gelirim, bir gün gelmem. Çünkü senden ücret alacağım daha yakın yerlerde verenler var. Oralara giderim. Ta İshaklı'ya niye geleyim? Karıştırmayın Zeyhin amca. Benim hakkım sana helal olsun diyordu. Bugün çocuklarına dedi ki 5-6 tane oğlu var. Hepiniz dedi dışarı çıkın dedi. Çıktılar. Dedi ki Salih Efendi daha dedi gelmeyeceksin bundan sonra. Dedim niye öyle diyorsun ya? Hatta Yelkenci hocam, Hızır hocam çok severmiş. Ziyaretine çok gitmiş sağlığında. Rahmetli Hızır hocam. Böyle bir zat. Eski kumandan hali çok farklıydı ya. Dedi ki dün gece dedi bir rüya gördüm dedi. Ne gördün Zeyhin amca dedi. Bir heyet geldi dedi yanıma. Bana dediler ki Zihin Efendi şimdi Mahmud Efendi senin yanına gelecek ve seni ahirette gideceğin yeri gösterecek. Ben dedi bekledim. Baktım ki dedi Efendi Hazretlerimiz bu dediğim hadise sene kaçtı bilmiyorum da Efendi Hazretlerimizin son ümresinin hemen akabinde oldu. O son bir ümre yaptı ya. Ondan sonra zaten daha gitmedi. Bir baktım ki Efendi Hazretlerimiz de o eski dedi sağlığında o yürüyüş haliyle dedi. Elinde baston geldi bana dedi ki Zihin Efendi düş peşime. Ben de dedi peşine takıldım. Beni dedi bir tepeye çıkarttı dedi. Tepenin arkasını dedi gösterdi. Bana dedi ki bir hafta sonra buraya geleceksin. Burası senin. Orada çok ağladı. Yani çok ağladı. Dedim Zihin amca nasıldı orası dedi. Onu söylemedi. Ama çok ağladı. Ve ben dedim ki dedi, Efendi Hazretleri ben burayı hak edecek hiçbir amelim yok. Burası senin dedi. Ondan sonra dedi döndü gitti. Bu anlattığım rüya. Yani yanlış anlaşılanlar olursa bu rüya. Ya rüyaymış dersin geçersin yani. Ama işin özünü anlayan anlar. Anlamayan rüya diyoruz yani. Hakikat değil. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca çıkması gibi değil. Rüya. Üstüne basa basa söylüyorum. Niye? Çünkü hakikaten çok yanlış anlaşmak isteyenler var. Böyle sırf burayı açık yakalamak için takip edenler de vardır değil mi? Yani adamın derdi din değil. Derdi kuyu kazımak. Onun için diyorum rüya bu. Sonra dedi Efendi Hazretleri döndü gitti. O beni dedi ilk dedi yanıma gelen heyet onları dedi tanımıyorum. Yanıma geldiler. Dediler ki hadi gidiyoruz daha bir haftam var. Ben dedim ki ya ben burayı hak etmedim. Benim böyle bir amelim yok. Dediler ki o sana burayı gösterdi ya burası senin. Acayip bir şey ya. Ben böyle ne kadar ki Efendi Hazretleri'ni tanısam da yani böyle bir şeyle de karşılaşınca insan biraz şaşkınlık yaşıyor tabii. Böyle çok da etkilendim doğrusu. Ve çok ağladı. Sonra dedi beni dedi geri getirdiler dedi. Hakikaten kıymetli kardeşlerim
1 hafta 10 gün falan geçti işte vefat etti. Cenazesine de aradılar beni, gittim.